Evet dostlar, güzel bir Amsterdam sabahından herkese selamlar. Dün video çekemedim, çok yağmurluydu hava. Malum kış, artık havalar soğudu ya, iyice. Yapacak bir şey yok. Neyse, bugün Amsterdam'ın kalan yerlerini gezeceğiz beraber. Kalan yerlerde nereler? Asıl hala bayağı gezecek yer var arkadaşlar. Ama bu bölümde Amsterdam'ın ve Hollanda'nın bildiğiniz gibi çiçekleri çok meşhur. Tarımda gerçekten devrim üzerine devrim yapmış bir ülke. Bir de bu lalenin de zamanında Osmanlı'dan buraya geliyor. Ve çok ciddi anlamda beğeniliyor. Hala da arkadaşlar her sene 300-350 milyon dolarlık çiçek ihraç eden bir ülke. Yani siz düşünün. Neredeyse yarım milyar dolar para sadece çiçekten geliyor bu ülkeye. Bugün ise çiçek pazarı. Böyle birkaç tane de ünlü caddesi var Amsterdam'ın. Onları göstereceğim. Sonra da Naot diye bir arkadaşım var benim. Bir de onunla buluşacağız. Bu arada lütfen başlamadan önce beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Yorumlarınız gerçekten çok önemli. Katıl butonu aktif, katıl butonuna basabilirsiniz. Yani böyle beni bedava ya da cebinizden 2-3 kuruşla istediğiniz gibi destekleyebilirsiniz. Bu arada arkadaşlar az önce şöyle bir olay oldu. Videoyu başlatmadan önce ben geçen bölümde bildiğiniz gibi şeye gittim. Bit pazarına gittim. Bit pazarında kolye sattım satıcılara. Bugün de tekrardan oraya geldim. Hani dedim acaba daha fazla almak isteyen var mı diye. Abla falan açamamıştın, o yüzden satamamış. O almak istemedi. Geçen gördüğünüz abla. Çünkü daha hani dün yağmur yağdığı için dün açmamışlar pazarları. Neyse ondan sonra bir tane daha çocuğa satmıştım. İtalyan bir çocuğa. Ona da 8 tane mi 10 tane mi ne? Onunla da konuştuk tekrardan. O da şey dedi direkt. Dur dedi, sana dedi harçlık vereyim dedi. Yanında lazım olur dedi. O da sağ olsun direkt çıkartıp 10 euroyu verdi yani. Kolye falan da istemedi. Sadece destek olmak için. Çok ilginç ya. Sağ olsun. Önemli yani. 2 öğün yemek demek abi 10 euro. Benim için önemli. Yine zaten para suyunu çekiyor. 50 euro, 55 euro kaldı cepte. Sıkıntılı. Baksana şu kanalın güzelliğine bu arada. Yan taraf full tamamen kanal. Baksanız abi, her yer bisiklet. İnsanlar full bisiklet sürüyorlar böyle. Çok iyi ya. Neyse, burada bir tane istatistik var Amsterdam'la alakalı. Amsterdam'da arkadaşlar her sene 100.000 bisiklet çalınıyormuş. Ben bunu Cristiano'ya söyledim, beni ağırlayan kıza. Doğrudur dedi, inanırım dedi. Ben de hayatım boyunca da 7 kere bisiklet çaldırdım dedi Amsterdam'da. Sadece dedi geçen hafta bile 2 tane vardı, şu anda yok bir tanesi dedi. Böyle ilginç bir şey yani. Baksana abi, böyle binlerce var. Evet arkadaşlar, ilk yerimize geldik. Burası Albert Kap Caddesi. Böyle sağlı sollu abi, burada yemek yiyebileceğiniz ya da hediye alabileceğiniz yerler bulunuyor. Bak size şöyle göstereyim. Şimdi burada hem benim kolyeleri satmayı deneyeceğim. Böyle takım akı satan bir yer görürsem. Hem de burayı da size göstereyim dedim böyle. Bak. Lavaş arası bir şeyler. Hamburgerler 7 euro. Yani pahalı diyemem, fiyatlar Amsterdam için gayet normal. Bir de bu cadde arkadaşlar turistik ama o kadar değil. O yüzden burada güzel fiyatlara güzel şeyler bulmanız mümkün yani. Özellikle ikinci el kıyafet.
Bakın arkadaşlar, burada da Yunanlı dostlarımız var. Bizim böyle kebabı çalıp satan Gyros diye. Neyse, Gyros'u da 6,5 euroya satıyorlar. Çalıntı. Güzel yermiş ya. Bak bu şu anda böyle dünya mutfakları var burada da. Farklı farklı ülkelerden standlar var. Burada şeyli, Marianalı lollipoplar ve kurabiyeler var. Bak burada böyle pita diyorlar. Bunları böyle sarıp bu şekilde yapıyorlar bak. Fiyatlar standart, ya 6 euro ya da 7 euro arkadaşlar. Onu da alıp böyle özellikle vegan seçenek arayanlar için güzel yani. Oo bak, bu olduğu gibi 25 liraymış arkadaşlar böyle. Olduğu gibi mi bilmiyorum ama galiba öyle. Ufak bir kaza oldu. Oo bak, burada bir tane Yunan şeyi var. Humus 3,5, gyros 5,5. Eyvah eyvah. Bunlar kavgada söylenmez. Oo, deniz ürünlerine geldik. Ja, maar ik ben wel meer van die kleur. Mama houdt van die kleur, maar ik ben meer van die soort kleur. Nou, die is ook 9,90. Ja, maar... Bak direkt yengeç kolu. Ahtapotlar. Ja, oké. Bak ahtapotlar burada kilosu 27 euro arkadaşlar ahtapotun. Vay anasını, çok güzel ya. Oo bak, aha gözleme kralı. Oo abi, bildiğin kuyruk var önünde ya. 4,5 euroya ablamız satıyor. Baksana. Abi çok zekice ya. Şu an ablamız abi bildiğin tanesi 150 liradan gözlemeyi satıyor yani. İsmini de Gözleme King koymuş. Bak burada gözleme yapıyorlar. İlk defa bir kebap dışında bir sokak yemeğinin hattını kurduğumuzu görüyorum. Gurur duydum. Helal olsun. Evet, çarşı pazarın olduğu sokağı bitirdik. Şimdi arkadaşlar bir yere gidiyoruz. Burada böyle müzelerin olduğu bir bölge burası. Etrafında böyle 5-6 tane birden müze var. Ben hiçbirine girmeyeceğim bu müzelerin. Ama size hem meydanı tanıtacağım, hem de bakalım orada hangi müzeler varmış. Gelin beraber görelim. Bir de meydan çok güzel duruyor. Böyle efsanevi bir yeşil alan. Hadi bakalım. Go, go, go. Bak burada böyle Hollanda Film Festivali diyor. Burada böyle Beraber diye bir filmin artık galası mı var? Öyle bir şeyler var. Bildiğin Türk film bak. Türk bayrağı da var. Ya bu arada gerçekten burada çok ciddi bir diaspora oluşturmuş arkadaşlar Türkler. Ve bu nüfus diğer ülkelerdeki gibi çok belirgin değil ve daha iyi entegre olmuş durumda bence diğer ülkelere göre. Örneğin Almanya'daki Türklere göre falan. Ben öyle düşünüyorum. Bir de çoğu böyle artık kendi işini oturtmuş ve ekonomiye ciddi katkıları var. Ve aynı zamanda bunların hepsi arkadaşlar Hollandalılarla şu anda arkadaş yani. Şimdi bazı ülkelerde Türk toplumu, Türk komünitesi arkadaşlar ve tek takılıyor bazı bölgelerde. Ama Hollanda'da ben bunun daha az olduğunu düşünüyorum. Bu güzel bir şey. Yani Hollandalı Türk birçok arkadaşlıklar bile kurulmuş aralarında. Bu da entegrasyonu bence bayağı kolaylaştırmış. Harika ya, güzel. Yani burada ırkçılık ya da
kötü gözle bakılma gibi bir şey yaşamazsınız diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, şu anda Museum Plain'deyim. Burası arkadaşlar bir meydan. Amsterdam'ın en büyük meydanlarından birisi. Bakın şöyle gösteriyorum. Kocaman bir alan arkadaşlar. Şimdi bu alanı önemli yapan şey bu etrafındaki müzeler arkadaşlar. Mesela şurada bir tane konser binası var. Ondan sonra arkadaşlar bu karşımda gördüğünüz Stedelijk Museum. Yani Stedelijk Müzesi diye geçiyor. Gelin şöyle devam edelim. Şu karşıda gördüğünüz saray gibi yerde arkadaşlar Rijksmuseum. Tam olarak telaffuzum yanlışsa düzeltin. Bir de arkadaşlar bu meydanın içinde de Van Gogh Müzesi var. Van Gogh'un da birçok eserini gelip bu müzede görebiliyorsunuz. Bence bu meydan harika. Çünkü neden harika? Abi düşünsene, bir turist olarak geliyorsun. Cebinde atıyorum 80 euro param var. Hemen çak giriyorsun abi. Bir müzeyi bitir, ikinci müzeyi bitir. Direkt bütün müzeleri bitirip ondan sonra bölgeden ayrılıyorsun. Eğer paranız varsa buraya geldiğinizde kesin arkadaşlar bu müzeleri ziyaret edin. Özellikle Van Gogh Müzesi'nde falan. Van Gogh'un birçok eserini burada ciddi gerçek orijinallerini görebiliyorsunuz. Efsane bir deneyim olurdu yani. Aynı zamanda arkadaşlar bu meydanda da Hollanda milli takımının maçları da izleniyor. Buraya böyle devasa ekranlar kuruluyor. Eğer fırsatları varsa da bazı durumlarda burada konserler de oluyor. Yani bu meydan Amsterdam'ın kültürel merkezlerinden birisi diyebiliriz. Bakın bu gördüğünüz binada Amsterdam Van Gogh Müzesi. Zaten şurada da yazıyor. Böyle 4 tane müze burada yan yana. Burada Amerikan konsolosluğu falan da burada. Bu meydanın da altı arkadaşlar tamamen otopark. İlk yapıldığı zamanlar ona göre tasarlıyorlar. Böylece otopark problemini de çözüyorlar yani. Zekice. Bir de arkadaşlar burada ilginç bir şey daha var. Bu gördüğünüz gölette de arkadaşlar kışın iyice donduğu zaman bu gölet, burada insanlar buz pateni yapıyorlar. Yine burada gelip böyle bedavaya da buz pateni yapabiliyorsunuz. Ama şu anda tabii ki daha yani donacak kadar soğuk değil. O yüzden bu şekilde duruyor. Gelin şuradaki dükkanlara da bakalım ne satıyorlar. Patates kızartması bayağı meşhur Belçika'da ve burada. Ben burada yedim, bayağı memnun kaldım. Böyle kocaman bir patates kızartması alıyorsun arkadaşlar ama bu bizimkilere benzemiyor. Yani gerçekten A kalite patatesi A kalite doğrayıp A kalite yağda kızartıyorlar. Yanında da mayonez, ketçap veya birkaç farklı sosla da isteyebiliyorsunuz. Fiyatlar arkadaşlar, burada unutmayın, soslara ayrı para alınıyor. 50 cent veya da 1 euro kadar. İşte sosuyla beraber büyük boy patates arkadaşlar 5,5 ile 6,5 euro arasında yiyebiliyorsunuz. Ama bir öğün gibi doyuruyor yani. O yüzden burada yiyebileceğiniz en uygun yemeklerden biri. Sokak yemeği bulmak çok kolay burada ya. Amsterdam aynı zamanda arkadaşlar sokakta yaşayan bir şehir. Hayat hiç durmuyor, İstanbul gibi. O yüzden çok güzel yani. Bak burada tur ve biletler satıyorlar. Bakalım. Bak burada mesela Van Gogh Müzesi 22 euro. 22,5. Ama galiba bunlar rehberli turlar. Yani bunları özel şirket düzenliyor diyor, anladım ben. Baksana abi, her şey Van Gogh'lu burada. Ne güzel değil mi? Kablolar. 5 euro. Bu magnet ne? O sarıda ne bu magnet? Kupalar 10 euro. Burada magnetler var. Anahtarlıklar var. Güzel, baksana şuna, Hollanda. Hollandalı kız Hollandalı hareket. Bakın bildiğiniz arabaları inşa edilen yollar gibi bu insanlar arkadaşlar bisikletlere yollar yapıyorlar. Bu gördüğünüz orta alan tamamen bisikletler için. Yani bisiklet burada, araba belki arabadan daha değerli.
Mesela arabalar burada abi, sen yaya geçidinden geçerken duruyor, bisikletler durmuyor, kafayı yiyorum yani. Sürekli bisiklet geçiyor ve kimse durmuyor, geçemiyorsun yani. Hani araba, insandan çok bisiklet var. Hani bıraksan bazı bisikletler tek gezecek yani, insansız gezecek. Bakın, Rijks Museum burası. Bunun altından sokak değiştirebiliyorsun ama altından müzeye de girebiliyorsun. Bu Spotify kurdukları ya. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Evet, bu müzeler bölgesi de bu kadardı. İçlerine giremedim ama en azından bir fikir edindiniz meydanla alakalı, hangi müzeler olduğuyla alakalı. Gittiğinizde orada isterseniz o müzeleri ziyaret edersiniz.